Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün çok faydalı olacağına inandığım, işinize yarayacağına inandığım bir video paylaşacağım siz değerli kardeşlerimle. Şimdi çokça sorulan sorulardan da biri aslında. Mesela şöyle bunun üzerinde, kendi tesbihim üzerinde anlatayım size. Ben tesbihimi çekerken tesbihimin boşluğu arttı, çekim aralığı bozuldu diyen arkadaşlar oluyor. Normalde tesbihimiz mesela dizilirken arkadaşlar böyle burgu yapılmakta. Burası yarım düğüm atılmakta. Bu yarım düğümü de biz söylemiştik size. Hem ileri itebiliyorsunuz hem geri itebiliyorsunuz. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Onunla ilgili video vardı. İmame durağımız, düğümlük dediğimiz kısım bu düğümü örttüğü zaman mesela tesbihimiz ileri geri gitme durumu azalır. Ama diyelim ki mesela bazı arkadaşlar tesbihi biraz gergin çekiyor ya da tesbihi biraz daha sıkı. Bu tanelere abandığı zaman şu boşluk açılıyor. Tane boşluğu açılıyor. Nasıl açıldığını hemen canlı göstereceğim size. Bakın. Gerdirdim, gördünüz mü? Şuradaki ip toplandı arkadaşlar. Dikkat ettiniz değil mi? Bu çekim boşluğu uzadı şimdi. Bir tane tekrar yapalım. Bir daha tekrar yapalım. Bakın arkadaşlar, düzelteceğim şimdi. Düzeltme yolunda öğrenmiş olduğunuz tesbihinizi böyle düzeltebilirsiniz. Şimdi kapattık diyelim. Çekim boşluğuna bakalım. Bir tane boşluk var. Boşluğumuz bir tane boşluk. Şimdi abanıyoruz. Bazen bu taraftan gelmiyorsa öbür taraftan geliyor arkadaşlar. Evet, hangisi yol bulduysa, ne taraftan yol bulduysa. Şimdi iki tane boyu yaptık. Zamanla tesbihimizi çeke çeke, gerdire gerdire böyle olabiliyor. Bunu yaşayan arkadaşlar var. Nitekim benim tesbihte de var. Ama ben bu çekim lezzetinde çekmeyi sevdiğim için benim için hiçbir sorun yok. Demek ki ben ilk dizdiğimde biraz sıkı dizmişim. Benim için bir sorun yok. Dediğim gibi bununla ilgili bir video olacak bu. Şimdi arkadaşlar bunu kenara koyduk. Temsili bir imameden ip geçirdik. Bu özellikle bu anlattığım şey çoklu ipler için arkadaşlar. Tekli iplerde bu tür bir durum söz konusu değil. O yüzden baştan söyleyeyim. Şimdi imameden çiftli ipimizi geçirdik. Mantığını anlayın diye detaylı anlatıyorum. Mesela 3 ip buraya attım. 3 ip buraya attım. Bakın. Tesbihimiz buraya gelirken 6 kat ip olarak geldi. Normalde biz bunları burgu yaptığımızda ne yapıyoruz? Şu iki uçlarını zaten kaynaklı olduğu için 3 ip ayrı. Bunun bir tanesi buraya geliyor. Bir ucu da bu taraftan geçtiği için bakın şöyle yarım burgu yapıyoruz. Şöyle yarım burgu yapıyoruz. Göstereceğim size. Yarım düğüm. Tamamdır. Bir tane ipimiz. Tamam. Bakın yarım düğümümüz tamam. Şimdi imamemizde de varsayalım imameye taktık, dizdik. Şu iplerden biri buraya geliyor, diğeri de buraya geliyor diye düşünelim. Burgu yaptığımız zaman böyle burgumuz yürüyecek burada arkadaşlar. Ama bunlardan bir tanesine abandığım zaman kendi tesbihimde gösterdiğim gibi bir tanesine abandığım zaman bu düğüm bir şekilde bak elimde yürüyor. Bakın yürüyor arkadaşlar. Bu şey de olsa, burgu da olsa bu bir tanesi geleceği için diğeri üstüne toplanacak. Şunun gibi. Toplanacak. Buna nasıl mani olabiliriz? Bunu nasıl en aza indirebiliriz? Şimdi onu göstereceğim size arkadaşlar. Şu düğümümü açıyorum tekrar. Evet. Bakın bir ip. Bunları da teyit edelim. Bakın. Öbür ip nasıl gidiyor arkadaşlar? Bakın gidiyor. Evet, serbest. Bunu engellemek için ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kısaltayım. Ucu da gözükecek şekilde göstereyim size. Gel şuraya gözüksün. Evet. Şurada göstereyim size arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu engellemek için arkadaşlar bu burguları karıştıracağız. En pratik yolu, en basit yolu. Anlaşılabilir olsun diye de öyle söylüyorum. Bu iki ipi karıştıracağız. Nasıl karıştıracağız?
Şimdi ben hemen uçlarını keseyim arkadaşlar. Kestim, ayırdım birbirinden. Şöyle yapabiliriz. 2 tane bu tarafa atıp diğer 2 tane de bu tarafa atabiliriz. Ama birer tane de atabiliriz. Bunun mantığını da söyleyeceğim size. Bir tane buraya attım. Buradan da bir tane buraya aldım. Evet. Buradan bir tane buraya attım. Buradan bir tane buraya attım. Şimdi yarım düğüm yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle yarım düğüm yapacağım. Tabii bunu yapmadan önce şöyle yapabiliriz. Kaçmasın diye. Şundan ucunu kaynak yapabiliriz. Kaçmasın. Evet. Şunun da ucunu kaynak yaparız. Ama dikkat etmemiz gereken şey bu noktada şey de var arkadaşlar. Şu alttaki ipin de düzgün olması gerekiyor. Tesbihte gergin olsun, ipiniz kaçmasın diye ya da burgu yaparken burada burgunuz bozulmasın diye bunların hepsinin gergin olması gerekiyor. Ben temsili gösteriyorum. Çok fazla dikkat etmiyorum. Siz dizerken dikkat edersiniz. Şimdi buraya yarım düğüm attığımda böyle diyelim ki yarım düğüm attım. Bunu da sıkıştırdım diyelim arkadaşlar. Bakın bunu istediğim kadar çekeyim. Bu gelmeyecek. Çok zorlayacak ya da. Yani illa bir kımıldama olacak. Bakın boşta olduğu halde mesela düğüm gizlemenin şunun içinde olmadığı halde bakın ne kadar sıkı oldu. Gelmiyor. Çünkü bakın gelmiyor arkadaşlar. Neden biliyorsunuz? Çünkü bu ipten bir tanesi burada, bu ipten de bir tanesi burada. Bunu çektiğimde bunu çekemeyeceğim için arkadaşlar yani biraz kafa karıştırıcı gibi duruyor ama böyle olduğunda ipiniz ne derler ona bu taraftan çektiğinizde gelmez. Ama mesela ipin burasını çıkarttığınızda bunu uzatıp kısaltmak istediğinizde uzatıp kısaltabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat tesbih çekerken tesbihinizin bozulmasını azaltmış olacaksınız. Aynı bu sistemi tekrar göstereyim arkadaşlar. Düzeltmenin yolu da bu arkadaşlar. Geri çekeceksiniz. Burguyu aşağı indireceksiniz. Düzelmiş olacak. Yani bu noktada şu durumun önüne geçmiş olacağız arkadaşlar. Bakın nasıl toplanıyor. Şöyle netleştireyim şurayı. Bakın nasıl toplanıyor, görüyor musunuz? Bir taraftan geliyor. Ama bu benim dediğim gibi yaptığımızda bir taraftan gelmeyecek. Çünkü öbür taraftan da bir ip olduğu için onu sımsıkı tutacak arkadaşlar. Bu bilgi de işinize yarayacağını düşünüyorum. Tespih dizdirirken de isterseniz o tür dizdirebilirsiniz. En azından ne derler ona, sağlam olur. Elinizde tesbihinizi rahatça çekebilirsiniz. Bu faydalı bilgiyi bir tarafa not edin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.